Selam arkadaşlar, ben Deniz Yıldız. Bugün Stop Press Medya'da tenis konuşacağız. Şu anda dünya gündemi Novak Djokovic'le çalkalanıyor. Biraz önce Avustralya'dan sınır dışı edileceği açıklandı. Avustralya açık başlayacak. Ufak ufak tenis kurallarına da değineceğiz. Hepinizin bu sporu sezon boyunca takip edebilmesi için. Ama ilk olarak kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapın, beğenin. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak size özel ayrıcalıklardan da faydalanabilirsiniz diyelim. Djokovic olayına gelmeden önce daha önce tenis takip etmemiş arkadaşlarımız için biraz tenisin kurallarından bahsedelim. Böylelikle futbol takip eden, basketbol takip eden ama daha önce tenis izlememiş arkadaşlarımız da tenis izleyebilirler. Tenisin gidişatı basketbol ve futboldan biraz farklı. Mesela basketboldaki zaman dilimleri nasıl ayrılıyordu? Birinci çeyrek, ikinci çeyrek, half time, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek. Tenise küçükten büyüğe doğru gidersek oyun, set ve maç olarak gidiyor. Skor ve zamanlama sistemi. Oyun dediğimiz şey aslında oyuncuların sırayla oynadıkları servis oyunları. Bu servis oyunları nasıl başlıyor? Servise atacak olan oyuncu kortun ortasının sağ tarafında durmak zorunda ve servise attıktan sonra topu düşürmesi gereken yer karşı korttaki çapraz kutu. Buna bir örnek izleyelim hemen. Şimdi oyuncunun iki tane servis atma hakkı var. İlk attığı serviste kutuyu tutturamazsa bir tane daha atma hakkı var. Bu yüzden oyuncular ilk servislerinde olabildiğince güçlü, olabildiğince riski yüksek, rakibin karşılayamayacağı veya karşılasa bile kendisine avantaj gelecek şekilde, zayıf bir top gelecek şekilde servis atmaya çalışıyorlar. Eğer ilk servisleri oyuna girmezse ikincide daha yavaş, daha garanti, hata yapmadan rakibe bedava puan vermeyecek şekilde oyuna başlamak için servis atıyorlar. Buradaki ufak bir farklılık şu olabiliyor. Servisi attık, fileye değdi. Fileye değdikten sonra kutunun içerisine düştü. O zaman ne oluyor? Servis tekrar ediliyor. Ama fileye değdikten sonra top dışarı düşerse o servis out sayılıyor. Şimdi servisi attık. Peki daha sonra topu nereye atmamız lazım? Birincisi hepinizin bildiği gibi topu bir kere filenin üstünden karşı korta geçirmemiz lazım. Karşı kortta top en fazla bir defa sekebilir. Bir defa sektikten sonra oyuncu vurmak zorunda. Eğer top iki defa sekerse sayıyı kazanıyorsunuz. Bunun haricinde baseline dediğimiz, yani dikey olarak baktığımız zaman topu atabileceğimiz sınırı belirleyen bir çizgi var. Topun 1 milimetresi bile o çizgiye değmek zorunda. Topun %1'i değmiş, %99'u dışarıda olsa bile o top içeride sayılıyor. Sol ve sağa, yani yatay olarak baktığımız zamansa en dıştaki çizgiler değil, onların bir içindeki çizgileri baz alacağız. Topların en azından %1'inin o çizgilere değmiş olması lazım sağ ve sola attığımız zaman. Bu şekilde kortun hem sol ve sağ olarak hem de dikey olarak nerelerini kullanabileceğimizi görebiliriz. Yani kortta bizim sınırlarımızı belirleyen çizgiler baseline çizgisi ve en dıştaki değil, onların içindeki çizgiler. Bunlar bizim topu nereye atabileceğimizi gösteriyorlar. Şimdi gelelim sayma işlemine. Basketbolda nasıl 1-2-3-4 diye gidiyor sayılar, futbolda da 1-2-3-4 diye gidiyor. Teniste 15-30-40 diye gidiyor ama aslında 15-1, 32, 40 da 3'e denk geliyor. Yani aslında siz 4 sayı alırsanız 15-0, 30-0, 40-0'dan sonra bir sayı daha alırsanız oyununuzu kazanmış oluyorsunuz. Buradaki önemli detaylardan bir tanesi de şu. Teniste ilk olarak servis atan oyuncunun skoru söylenir. Diyelim ben servise attım. Sayıyı kazandıysam eğer 15-0 öndeyim. Ama servise attım, sayıyı rakibim kazandıysa 0-15 diyorum. Yani ilk olarak kendi sayımı söylüyorum. Ben şimdi size anlaşılması için hızlıca bir örnek yapayım. Servise attım, sayıyı kazandım 15-0. Diğer servise attım, sayıyı yine kazandım, 30-0 öndeyim. Servise attım, sayıyı rakibim kazandı, 30-15 ilk sayısı. Servise attım, sayıyı aldım, 40-15 öndeyim. Şu an oynayacağım sayıyı kazanırsam oyunumu kazanıyorum. Attım, rakibim aldı 40-30. Yine alırsam yine kazanıyorum. Attım, yine rakibim aldı, 40-40 oldu. Burada iş biraz değişiyor. 40-40'da sayıyı oynadık, ben aldım, avantaj bende. Avantaj bendeyken sayıyı alırsam oyunu kazanıyorum. Yani 40-40 olduğu zaman 40-40, yani sayıyı alan oyuncu avantajı alıyor. Eğer aynı oyuncu bir sayı daha alırsa oyunu kazanıyor. Ama avantaj bendeyken sayıyı rakibim alırsa 40-40'a geri dönüyoruz. Yani buradaki olay aslında 40-40 iken arka arkaya 2 sayı kazanmak gibi bir şey. Bu şekilde de bunu size özetleyebilirim. Buradaki ufak detaylardan bir tanesi, sayılara başlarken servisi bir defa sağdan, diğer sayıyı oynarken soldan atıyoruz. Hep bir sağdan bir soldan şeklinde gidiyor. Hep aynı yerden atmıyoruz. Bunları zaten maç izledikçe hızlıca görebilirsiniz. Oyunu nasıl oynayacağımızı öğrendik. Bu oyunları kazandıkça bunlar 1-2-3 diye birikiyor. Ve buradaki amacımız seti kazanmak. Seti nasıl kazanabiliriz? Mesela setteki amaç 6'ya ulaşmak. Mesela 6-4, 6-3, 6-2, 6-1, 6-0... Bu skorlarla seti kazanabilirsiniz. Ama 5-5 olursa, yani 5 oyun ben kazandım, 5 oyun rakibim kazandıysa 7'ye uzuyor. 7-5 olması lazım. 6-6 olursa tiebreak oynuyoruz. Tiebreak'in farkı şu. Aynı sokak basketbolu gibi 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 birer birer sayıyla gidiyor. Yani 15-30-40 sistemi yok. Takip etmesi çok daha kolay. 7'ye ulaşan kazanıyor. 6-6 olursa 8'e uzuyor ama onun ucu yok. Yani 30-28, 40-38 falan da bitebilir. Oradaki önemli olan nokta aynı sokak basketbolundaki final anları gibi çift fark yapabilmek. Nasıl orada maç 21'de biter diyoruz, 20-20 oluyor, 22'ye uzuyor. Burada da aynı şekilde 6-6 olduktan sonra
2 fark olana kadar oynanıyor. İsterse %98'e kadar bile gidebilir. Oyuncular birer birer sayı almaya devam ederlerse. Set kazanmayı da öğrendik. Grand Slam turnuvaları dediğimiz majör turnuvalarda, bunlar Avustralya açık, Fransa açık, Wimbledon ve Amerika açık. Buralarda 5 set üzerinden 3 set kazanmanız lazım. Yani 3-0 yaptığınız anda maç bitiyor. Ama bunların haricindeki turnuvalarda 2 set kazanmanız yetiyor. Hızlıca bir de puanlama sistemine bakalım. Bu Euroleague'deki gibi her kazandığınız maçta 2 puan, kaybettiğinizde 1 puan veya futbolda her maçta 3 puan, beraberlikte 1 puan gibi değil. Bazı turnuvada şampiyon olursanız bu size 250 puan kazandırıyor. Bazısı 500 puan kazandırıyor. Bazısı 1000 puan. Bazısı 1500 puan. Bazısı 2000 puan. Bazıları sadece maç kazandığınız zaman 200 puan veriyor sonucunuza bakmadan. Böyle farklı turnuvalar var. Büyüklükleri değişiyor. Bu turnuvaların en büyükleri Grand Slam'ler. 2000 puan değerinde her bir şampiyonluk burada. Bir tanesi de bunlardan Avustralya Açık. 17 Ocak'ta başlıyor. Onun için de şimdi zaten konuşmaya başlayacağız. Şimdi Avustralya Açık'la ilgili aslında söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı. Çünkü dünyadaki bütün gündem tenisle ilgili şu anda Novak Djokovic. Ben size bu olayın biraz çok detaylarına girmeden kabaca anlatayım. Şimdi 2022'de geldiğimiz noktada erkek tenisinde, hatta kadınlar tenisine dahil edersek, tenis dediğimiz zaman artık olay tamamen Federer, Nadal, Djokovic'den ibaret diyebiliriz. Çok büyük oranda. %100 asla vuramayız. Mutlaka diğer tenisçilerin de sevenleri, hayranları var ama belki %90, %95'i bu üç adamın etrafında dönüyor. Bunun şu anda ekstra bir özel yanı, bu üç oyuncunun 20'şer tane Grand Slam'leri var. Yani kariyerleri bittiği zaman kim o Grand Slam sayısında bir adım önde olacak, bunu önümüzdeki turnuvalar belirleyecek ve bu çok büyük bir yarış. Tenis tarihinin son 20 senesinin, 25 senesinin, hatta belki tüm zamanların en iyi oyuncusunun belli olacağı bir yarış. Dolayısıyla böyle bir ortamda şunu düşünsenize, Federer, Nadal, Djokovic aynı turnuvada, o turnuvayı üçünden birisi kazanırsa en fazla Grand Slam'e sahip olan oyuncu olacak. Çok büyük bir yarış ve çok büyük bir haber değeri taşıyor. O yüzden Avustralya Açık burada çok değerli bir noktadaydı. Ancak Federer sakatlığından dolayı turnuvadan çekildi. Federer yok. Nadal'a geliyoruz. Nadal burada kariyeri boyunca sadece bir defa şampiyon olabildi. En başarısız olduğu turnuva Avustralya Açık, Rafael Nadal'ın. Yani Nadal'ın da ilerleyip ilerleyemeyeceği çok belli değil burada. Kurası da zor. O da sakatlıktan geliyor. Nadal'ı asla dışarı atamazsınız. Nadal çok büyük bir şampiyon. Asla maçı bırakmaz. Ama en büyük adaylardan bir tanesi değil buradaki. Hal böyle olunca Federer yokken Nadal'ın ne kadar bu turnuvada kalabileceği belirsizken Djokovic'in bu turnuvada oynaması altın değerindeydi. Bu yüzden Avustralya Tenis Federasyonu Başkanı ve Avustralya Açık organizatörleri Djokovic'i bir şekilde bu turnuvaya getirmek istediler. Bunu söylememin sebebi, turnuvada, daha doğrusu Avustralya hükümeti aşısız oyuncuların oynamasına izin vermiyor turnuvada. Herkesin aşılı olmasını istiyor. Ama Djokovic aşı karşıtı demesen bile aşı olmak istemediğini daha önce açıkça belirtmişti. Novak Djokovic de bu konuda Avustralya Tenis Federasyonu bir ayrıcalık yapmaya çalıştı ve ona dediler ki şu mazeretleri gösterirsen seni turnuvada oynatacağız dediler. Adam da buna güvenerek uçağa bindi. Herhalde 12 saat 14 saat uçak yolculuğu yaptı. Havaalanına geldi. Adamı orada sorgulamaya başladılar. Orada bir gözaltı oldu. 8 saat boyunca havaalanında sorgulandı. Sabah 4'e kadar, sabah 5'e kadar. Dünya 1 numarası Novak Djokovic. Daha sonra adamı sığınmacıların kaldığı otele götürdüler. Otelde havalandırma yokmuş, yemekler berbatmış. Çok orada kötü şartlarda bekledi. Ve Avustralya hükümeti Djokovic'in vizesini iptal etti. Yani Djokovic'in geri dönmesi gerekiyordu ülkeye. Boşuna gelmiş oldu. Ama Djokovic'in avukatları buna itiraz ettiler. Oyuncunun burada oynayabilmesi gerektiğini söylediler. Bunun üzerine bir dava görüldü ve mahkeme Djokovic'i haklı buldu. Djokovic'in vizesinin iptalini reddetti. Djokovic bunun üzerine antrenmanlara başladı. Melbourne Park'ta turnuvanın oynanacağı yerde antrenmanlarını yapmaya başladı. Daha sonra hükümet ikinci kez Djokovic'in vizesini iptal etti. Djokovic buna ikinci kez itiraz etti ve biraz önce 16 Ocak sabahı itibariyle Türkiye saatine göre Djokovic'in itirazı reddedildi. Avukatlarının itirazı reddedildi ve Djokovic şu anda ülkesine dönmek zorunda. Tabii ki bunlar çok sıra dışı zamanlar. Karar belki geri döner mi dönmez mi? Djokovic'e bu turnuvalık bir ayrıcalık sağlanır mı bilemiyorum ama yani %1, %2 ihtimal bunlar. Ama biz bu videoyu çektiğimiz zaman Djokovic sınır dışı edildi ve bu resmi bir şekilde açıklandı. Buradaki sıkıntılı durum şu: Djokovic aşı olmamasına gerekçe olarak Aralık ortasında Covid geçirdiğini söylemiş. Yaptığı açıklamaya göre Covid geçirdiği tarihten bir iki gün sonra insanlarla iç içe, yan yana bir sürü fotoğrafının olduğu ortaya çıktı. Burada iki tane ihtimal var. İkisi de çok büyük problem. Birincisi, ya Djokovic Covid olmadı. Turnuvaya katılabilmek için Covid olduğuna dair sahte bir belge gösterdi. Yani evrakta sahtecilik dedikleri şeyi yaptı. İkincisi, bu daha da kötü, Covid oldu. Olmasına rağmen sorumsuzca bir sürü insanla yan yana geldi, röportaja gitti, çocuklarla görüştü. Sokaklarda fotoğrafları var. Bu daha da büyük bir problem. Yani o insanlardan bir tanesi Djokovic'ten Covid kapsa ve hayatını kaybetse bunun sorumluluğu Djokovic'in üstünde. Bunlar gerçekten çok sıkıntılı olaylar ve Djokovic burada gerçekten çok büyük bir yara aldı. Djokovic şu anda tenis tarihinin en iyi oyuncusu. Bugün Federer, Nadal, Djokovic üçü de kariyerlerini noktalandırsalar ben Federer hayranı olarak söylüyorum. Tenis tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu Novak Djokovic. Ama şu yaşanan olaylardan sonra bence imajı ve legacy dediğimiz şeyi bayağı bir darbe aldı Novak Djokovic'in.
Yani her ne kadar artık kariyeri olarak Federer'in, Nadal'ın önünde bitirse de bence çok az kişi ona gerektiği saygıyı gösterecek. Ben burada Djokovic'in oynaması gerektiğinden yanayım açıkçası. Sonuçta ben bu adama gidip aşı olmadan işte Beşen Migros'ta sinemaya girsin demiyorum. Veya restorana, konsere girsin, Sena Şener konserine girsin demiyorum. Adam orada turnuva oynayacak. Turnuvaya bir değer katacak. Biz evimizden izleyeceğiz. Dolayısıyla aslında bize bir kazanç sağlayacak. Yani biz adama aslında bir ayrıcalık sunmuyoruz. Adam aslında bize bir ayrıcalık sunuyor. Adam tenis tarihinin en iyi oyuncularından bir tanesi ve biz bu adamı izlemek istiyoruz. Bunu nasıl yapılabilirdi? Mesela derlerdi ki ülkede hiçbir restorana, hiçbir kafeye giremezsin. Oyuncuların kaldığı değil, sığınmacıların kaldığı otelde kalacaksın. İşte maçtan maça gideceksin, basın toplantısına katılmayacaksın, odandan açıklamaları gönderirsin vesaire gibi yani bir formatı bulunurdu istenseydi. Burada Djokovic biraz daha Avustralya hükümetinin siyasi olaylarına kurban gitti. Gördüğüm kadarıyla oradaki başbakanın bir oy kaybı olmuş ve onu telafi etmek için işte ben dünya bir numarasını bile ülkemize almıyorum güvenliğimiz için gibi bir hava yaratmak istediği söyleniyor. Ama buna rağmen ülkedeki vaka sayıları da top noktaya gitmiş Avustralya'da. Yani çok da başarılı oldukları söylenemez bu Covid konusunda. Artı madem adam oynatmayacaksınız o zaman neden adama gel diyorsunuz? Adam 14 saat 15 saat uçak yolculuğu yapıyor gel dediğiniz için. Yani burada biraz Djokovic'e de bence haksızlık yapılmış. Ama onun haricinde Djokovic'in Covid geçirip bir sürü insanla bir araya gelmesi veya Covid geçirmeden geçirmiş gibi göstermesi de bence çok sıkıntılı şeyler. Yani iki taraf da bence bu olayda haksız. Ama bence daha haksız bir taraf varsa orada da Djokovic'in buraya davet edilmesi. Adama net bir şekilde aşı olmazsan burada oynayamazsın, buraya gelme, seni almıyoruz diyebilirlerdi. Bunu demediler ve bunu yapmadıkları için iki taraf da bence karşılıklı olarak çok fazla şekilde zarar gördü. Bakalım bunun en sonunda olay nereye doğru gidecek. Biz şimdi biraz da Avustralya açıktan konuşalım. Tabii yani konuşacak çok fazla bir şey yok. Twitter'a tenisiye girerseniz herkes Djokovic'i konuşuyor. O yüzden bu bölümde artık çok fazla konuşmaktan ziyade biraz şampiyonluk adaylarından bahsedebiliriz. Orada turnuvayı Eurosport'tan seyredebilirsiniz. Oradaki spikerler çok uzman spikerler. Hakikaten çok şanslıyız o konuda. Şampiyonluk adaylarına gelirsek kadınlar tarafında biraz daha belirsizlik var. Ash Barty her ne kadar şu anda form durumu olarak çok önde görünse de kadınlar tenisinde son yıllarda biraz istikrarsızlık var. Naomi Osaka, Iga Świątek, Badosa, belki Azarenka, belki Krejcikova arkadan sürpriz yapabilecek birkaç raket var. Bu saydığım isimlerin maçlarını takip edebilirsiniz. Ayrıca Simona Halep belki bu turnuvada bir şeyler yapabilir. Sabalenka biraz formsuz bu turnuvada. İyi bir hazırlık dönemi geçirmedi. Geçen seneyi de kötü kapatmıştı. Kadınlarla ilgili yani söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Biraz daha maçlar oynandıkça, oyuncuları gördükçe kim birkaç tur daha geçebilirse oradan sonra artık favorileri konuşmak lazım. Çünkü erken turda vedalar daha fazla oluyor kadınlarda. Ama bakalım neler olacak orayı da heyecanla takip edeceğiz. Erkekler tarafına gelecek olursak Roger Federer yok. Novak Djokovic yok. Rafael Nadal şu anda heyecanlanmıştır. Daha fazla iştahlanmıştır ama onun da işi çok zor. Yani Nadal'ın kurası da çok zor. Karen Khachanov, Hurkacz, Karatsev eşleşmeleri var çeyrek finalden önce. Bu üç oyuncu da bence Nadal'ı burada eleyebilecek oyuncular. Özellikle Karatsev veya Hurkacz gelirse her ikisi de Nadal'a çok büyük zorluk çıkarabilecek oyuncular. Nadal bence burayı biraz daha hani ısınmak için demeyeyim ama tabii ki şampiyonluk için geliyor. Sonuçta 20-20-20 durum var Federer, Nadal, Djokovic arasında. Ama bence Nadal'ın 21 olmak için asıl hedefi Fransa açık. Buraları biraz daha sanki tura ısınmak için kovalıyor gibime geliyor benim. Onun haricinde benim erkekler tarafındaki favorilerim, bir numaralı favorim Daniil Medvedev. 2 numaralı favorim de Alexander Zverev. Ben bu iki oyuncunun çok büyük favori olduğunu düşünüyorum. Novak Djokovic olsaydı bence Djokovic bu oyuncuların bir adım veya yarım adım önüne geçerdi ama yine bariz favori olmazdı. Medvedev ve Zverev şu anda çok sıra dışı durumdalar. Geçen sezonun son bölümüne baktığımız zaman özellikle Djokovic'le beraber bu üç oyuncu domine etmişti. Tsitsipas'ın biraz sağlık problemleri var. Yunan tenisçi. O yüzden onun durumu çok iyi değil. Dominic Thiem aynı şekilde burada yok sakatlığından dolayı. Belki Berrettini biraz arkadan sürpriz yapabilir ama o da çok iyi durumda değil. O yüzden burada Medvedev ve Zverev'i özellikle takip edin. İki oyuncunun da stili aslında birbirine benziyor. Büyük servis, iyi backhand, baseline rallileri vesaire her ikisinin de çok sağlam ve çok güçlü oyuncular. İkisi de filelerini çok fazla kullanmıyor. İkisinin de bilek hassasiyetleri de çok iyi. Biraz birbirine benzeyen oyuncular bu anlamda. Oyunu olarak açıkçası size biraz sıkıcı gelebilir ama artık tenis buraya doğru evriliyor. O yüzden bu oyuncuların oyunlarına alışsak iyi olur. Çünkü bundan 5 sene sonra büyük ihtimalle Federer, Nadal, Djokovic olmayacak. O yüzden bir noktada bizim bu oyuncuları izlememiz ve takip etmemiz de gerekecek. İlk videomuz böyleydi arkadaşlar. Özellikle Djokovic ile ilgili neler düşünüyorsunuz yorum bölümüne yazın. Yorumlarınızı merak ediyoruz. Hepsini takip edeceğiz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sporla kalın. Görüşürüz.